Öncelikle dün deprem yaşayan tüm İstanbullulara çok büyük geçmiş olsun. Gerçekten konu can olunca geri kalan her şey nasıl da bir anda önemsizleşiyor değil mi dostlar? Şimdi hiçbir yere ayrılmayın. Eren Caner ben. Bu bölümde acaba Amerika Başkanı Trump Bitcoin'i yasaklayabilir mi? Yasaklarsa piyasada neler olabilir? Bunun belirtilerini herkesten önce görmek için biz Bitcoin yatırımcıları olarak nereye bakmalıyız? Bakmalıyız ki bunu önceden bilmeliyiz değil mi? Çünkü gelecekte karşımıza çıkabilecek bu olasılığın Bitcoin fiyatına çok ciddi etkisi olabilir. Yasaklayacağına yönelik haberler de servis edilmeye ve Reddit'te de konuşulmaya başlandı çünkü. Hepsini konuşacağız. Fikir veren, yol gösteren güzel bir video olacak umarım. Dostlar çekilişimiz bir önceki videoyla birlikte başladı. O videoda detayları var. Hemen kanalıma abone olup zile dokunun ve videolarımı beğenip bu videoya bir yorum yapın. Böylece kolay bir şekilde siz de çekilişe katılabilirsiniz. Bu arada bu videonun sonunda da sizlerin yorumlarını okuyup sorularınızı da cevaplayacağım diyerek şimdi konuya girelim. Bakın Trump Bitcoin 100 bin dolara ulaşırsa Bitcoin yasaklayabilir deniyor. Yani böyle bir senaryo çiziliyor dostlar. Şimdi bu noktada bana şunu sorduğunuzu duyar gibiyim. Yahu Bitcoin dediğin şey merkeziyetsiz bir yapı. Trump bunu nasıl yasaklayacak değil mi? Bu kesinlikle doğru ama zaten burada kastedilen teknik olarak bir yasaklama değil. Trump'ın Bitcoin'e adeta savaş açabilme ve onu her alanda baskılayabilme ihtimalinden bahsediyorum. Detaylarını konuşacağız ama böyle bir olay olursa olduğu an Bitcoin'in fiyatı çok ciddi zarar görebilir. Bu düşüş ilk anda çok sert olsa da ortalık durulana kadar birkaç hafta bile devam edebilir. Sonrasında da elbette yani Bitcoin daha önceden de olduğu gibi yaralarını sarabilir dostlar. Tüm bu olaylara ise dayanak olarak ne gösteriliyor biliyor musunuz? Tabii bambaşka bir konu ama Amerika'nın elektronik sigaraları jet hızıyla yasaklama performansı gösteriliyor. Ya aynı senaryo Bitcoin'de de yaşanırsa diye. Peki bu ne zaman olabilir diye sorarsanız da deniyor ki dostlar Amerikan hükümetinin Trump'ın Bitcoin'e karşı tutumu onu yasaklayıp yasaklamaması tamamen Bitcoin'in fiyatına bağlı. Bitcoin 100 bin dolar olursa Trump onu derhal yasaklamaya çalışır deniyor. Cointelegraph'ta falan analizler paylaşılıyor. Yani Bitcoin ve ciddiyet arasında aslında doğrusal bir ilişki var bana göre. Bitcoin'in fiyatı ne kadar yükselirse Trump'ın da Senato'nun da Bitcoin'e göstereceği ciddiyet artar. Onu yok etmeye çalışma ihtimali artar. Bitcoin'in fiyatı da ne kadar düşerse takdir edersiniz ki Bitcoin'e verilen ciddiyet de o oranda düşer. Düşüyor zaten. Böyle oluyor biliyorsunuz. Öte yandan dostlar bahsetmeden geçemeyeceğim. Bitcoin'de bazı konularda da paradokslar var. Yani bunu ben kabul ediyorum. Mesela Bitcoin idealistleri için aslında Bitcoin'in yükselip yükselmemesinin pek bir önemi yok biliyor musunuz? Onlar Bitcoin'in tamamen ana bir para olmasını istiyorlar. Ama gel gelelim ki tamamen para olarak algılanabilmesi için de Bitcoin'e gösterilen ciddiyetin daha da artması, daha da popülerleşmesi gerekiyor. Bu da maalesef fiyat artışından başka bir şeyle de gelmiyor. Trump da hatırlarsınız ya Bitcoin karşıtı tweet attığında bakın buraya dikkat. Bitcoin hızlı bir şekilde 10.500 dolara kadar yükselmişti. Yani yükselişler aslında Trump'ı rahatsız etmişti. Hatta rahatsızlıktan da öte bir zamanlar kendi çapında bir uygulama olan Bitcoin artık Amerika'da başkanlık seviyesine kadar ulaşmıştı. Peki iyi güzel ama bu noktada ben size bir şey soracağım dostlar. Yorum olarak lütfen cevaplarınızı aşağı yazın. Bitcoin 10.500 dolara yükseldiğinde bu tweet'i atan Trump Bitcoin 100 bin dolara olursa nasıl bir tweet atar, neler yapmaya çalışır sizce? Bu anlattıklarım kısa ve orta vadede karşımızda risk olarak durmasa da bunu bence uzun vade için yani önümüzdeki 5-10 yıl için bir düşünmek lazım. Elbette tüm Bitcoin evrenini düşündüğümüzde Trump ve hatta Amerika çok fazla söz sahibi değil ama Amerika Bitcoin dışında dikkat ederseniz hemen her konuda söz sahibi dünyada. Amerika'nın Bitcoin'i açacağı net bir savaşta Amerika başta Almanya, Fransa gibi Avrupa Birliği ülkelerinin de bu yasağa uymasını bekleyebilir, onlara baskı yapabilir. Zaten bugüne kadar biliyorsunuz Amerika söz konusu olan şey çıkarları olunca birçok ülkeye baskı yapabiliyor. Peki bugün veya gelecekte Bitcoin'in çok yükseldiği 100 bin dolar olduğu bir senaryoda Amerika, Trump ne yapabilir? Bu konuda gelin isterseniz biraz böyle bir beyin fırtınası yapalım. Sonrasında da bu işin belirtilerini görebilmek için bizim nerelere bakmamız gerekir onları konuşalım dostlar. Ben fikirlerimi söyleyeceğim. Siz de aşağı
aşağı yazın olur mu? Şimdi başlayalım abi. Bakın birinci olarak her şeyden önce Trump'ın demokratlar tarafından azledilme sürecinin başladığı konuşuluyor şu an. Biliyorsunuz yani bir önceki videoda da bu konulara kısaca değinmiştik. İzlemediyseniz o videoda izleyin dostlar. Bayağı böyle bir sıkı bir araştırmanın sonucu ortaya çıktı o video. Eğer Trump bu hakkındaki şaibelerden dolayı azledilirse, bırakın Bitcoin'in 100.000 dolar olduğu zaman onu yasaklamayı, Trump o vakitlerde çoktan gitmiş bile olabilir. Veya gitmese bile normal başkanlık süresi de olabilir Bitcoin 100.000 dolar olana kadar. Ya da mesela ne olabilir? Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Bakın bu anlattıklarım size bir fikir olsun sadece. Kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak almayın. Bunlardan etkilenip kesinlikle yatırımda varsa bir yatırım, bir karar değişikliğine gitmeyin. Ben sadece olası senaryoları aktarıyorum size. Şimdi mesela abi bakın Bitcoin 100.000 dolar olmuştur. Herkes istisnasız Bitcoin'i konuşuyordur ama kimse borsalarda Bitcoin almaya çalışmıyor. Onun kuruş cinsinden birimi olan Satoshi'yi almaya çalışıyordur. Öyle yani bir Bitcoin abi 100.000 dolar olmuş. Böyle bir durumda Amerikan yaptırımlarından, takibinden de kurtulmak isteyen diğer ülkeler ne yapabilir? Petrol, doğalgaz gibi her türlü büyük alışverişini Bitcoin'e yapmak isteyebilir. Bu da doların tüm dünyadaki en güçlü, en ezici referans para birimi olmasını isteyen, bunun için adeta yıllardır, 10 yıllardır varını yoğunu ortaya koyan Amerika, bu sefer dolar karşısında çok ciddi bir tehdit haline gelen Bitcoin'in popülaritesini sıfıra indirmek isteyebilir. Ona rakip olarak doların kripto para versiyonunu mesela resmi olarak piyasaya sürebilir ve yaygınlaşması için de elinden geleni yapabilir. Çünkü yok edemiyorsan ne yaparsın? Bingo, onun reputasyonunu bitirmek istersin. Rakip olarak karşısına çıkarsın. Bunun dışında mesela ülkedeki tüm Bitcoin ATM'lerini kapatabilir. Coinbase ve gelecekte ortaya çıkacak başka kripto para borsalarının faaliyetlerini durdurabilir. Bitcoin ETF muhabbetlerini bir daha açılmamak üzere kapatabilir. Tabii o tarihe kadar açılmadıysa, ki ben hiç zannetmiyorum abi. O zamana kadar ETF'ler 50 kere gelir. Başka mesela vadeli işlemleri de bitirebilir böyle bir senaryoda. Ya da vadeli işlemlerle Bitcoin'i bitirebilir. İkisi de olabilir. Vadeli işlemleri bitirebilir ya da vadeli işlemlerle Bitcoin'i bitirebilir. Biraz böyle bir hani tekerleme gibi oldu. Ama bunlar olursa da ne olur? Dostlar Bitcoin bu başka bir şeye benzemez. Yani tamamen yasaklayamazsın. Hani Facebook'un Libra coin'i değil ki, çağır abi Mark Zuckerberg'ü, kulağını çek ve gönder, olsun bitsin. Olmadı 2 yasa çıkar ülkede, Facebook'un Libra'sını bir anda işte yasa dışı oluversin. Bitcoin'in sahibi belli değil. Sahibi de bu arada iyi ki de belli değil. Hani eğer sahibi belli olsaydı gelecekte çeşitli odakların çok daha fazla hedef haline de gelebilirdi. Ben size söyleyeyim. Artık belli de olmaz zaten. Arada çıkıyor işte gerçek Satoshi Nakamoto benim diyenler falan ama geçti abi o işler. Onlar geçti. Baştan belli olacaktı bu iş. Ha teknik olarak Genesis blok falan imzalamasıyla falan kendisini hala kanıtlayabilir ama hani nereden bileyim yani onun yerine geçen birilerinin bunu yapmayacağını. Dolayısıyla çok emin olduğum bir konu var abi. Yeri gelmişken bunu da konuşalım. Bitcoin'in sahibi bundan sonra asla, bakın altını net şekilde çiziyorum, asla net şekilde bilinemez. Bu konularda geçmişte ortaya çıkmış ve gelecekte ortaya çıkacak iddiaları ve haberleri ben tamamen kuru gürültü olarak sınıflandırıyorum. Tabi madalyonun diğer yüzüne de bakacak olursak, tüm bunlar olurken hani dedim ya, Amerika Bitcoin yasaklama olayına girerse mutlaka ona karşı bir rakip geliştirmeli diye. Niye derseniz, birincisi bir şey yasaklıyorsan insanlara onun alternatifini sunmalısın. İkincisi de Çin var çünkü. Biliyorsunuz Çin'in Bitcoin üretimindeki hakimiyeti çok fazla ve dostlar bu konunun politik kısmı da var ki dikkat ederseniz konu ister istemez dönüyor, dolaşıyor ve aynı yere geliyor. Artık dostlar ülkeler arası soğuk savaş enstrümanlarından birisi de kripto paralar. Bakın bunu hiçbir yerde ne okudum ne de duydum. Bu tamamen benim analizim, benim argümanım. Petrolün, doğalgazın yanına artık bir de kripto paraları koyun. Sonuç olarak dostlar buraya kadar olabilecek senaryoları ve olası etkilerini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bu işin olabilitesi noktasında da erken belirtiler için nerelere bakmalıyız biliyor musunuz? Bakın birincisi tabii ki de Bitcoin'in fiyatı. Yani yükseldikçe ihtimal artar. Bunu konuştuk zaten, geçiyorum. İkincisi de Bitcoin'e dair haberlerin ana akım Amerikan medyasında yer alma sıklığının artması. Üçüncü olarak da Trump'ın, demokratların ve cumhuriyetçilerin bu konuda bir anda birleşivermesi. Çünkü birbirine her ne kadar
kadar iki zıt grup olsalar da demokratlar ve cumhuriyetçiler söz konusu ülke çıkarları olunca bir anda bazen birleşiverebiliyorlar. Yani bu da tabii ki hani bir yasanın çok daha hızlı bir şekilde ortaya çıkabilmesi anlamına gelebilir. Dördüncüsü de ve belki de en önemlisi dostlar şu saydıklarım içerisinde sermayenin ne istediği. Sermaye grupları Bitcoin'de bence de gelecek görüyorlar ama Bitcoin ya da başka bir şey inanın hiç önemli değil bunlar için. Onların tekerine çomak sokarsa bence önce durup bir bakarlar ki bakıyorlar da zaten. Ben bu işten nemalanabilir miyim? Bu teknolojik trendi kendi faydama kullanabilir miyim diye. Öyle ya bir yandan da teknoloji hiçbir zaman geriye gitmez. Hep ileri gider, gitmek zorunda. Söz konusu sermaye de olsa bu trende ayak uydurmaları gerekiyor. Yani uydurmasalar hala bu adamlar muhtemelen sadece nakit para kullanıyorlar olurdu. Neyse sermaye bunu kendi lehine kullanabilirse kendi istediği şekilde devam eder. Kullanamazsa dediğim gibi dördüncü madde olarak buna savaş açar. Bu dediğim inanın sadece Bitcoin için geçerli değil. Kendi sermayelerini bozacak her şeye karşı olabilirler ki bu Amerikan şirketi dediğimiz Facebook'un Libra coin'i için bile geçerli bence. Tabii bu anlattıklarımı tekrar söylüyorum. Bakın geceden sabaha olabilecek şeyler değil bunlar. Uzun vade için Bitcoin'in geleceği için ortaya attığım senaryolardan bir tanesi. Ki ben uydurmuyorum bunları. Yani bu tarz konular dediğim gibi dillendirilmeye başlandı. Ben sadece üzerine daha fazla argüman çalışıyorum. Hangi olaylar olursa peşinden neler gelebilir diye. Bunları sizinle paylaşıyorum dostlar. Yoksa ben elbette sonuna kadar Bitcoin geleceğine inanıyorum. Peki bu noktada da benim fikrimi soracak olursanız da dostlar, örneğin Bitcoin 100.000 dolar olabilir mi? Elbette olabilir ama olana kadar köprünün altından çok fazla sular akar. Yani löp diye direkt böyle 100.000 dolar olmaz abi, tamam mı? Olamaz. Bunu özellikle yeni arkadaşların bilmesi gerekiyor. Çünkü bizi de birileri piyasaya yeni girdiğimiz zamanlar Bitcoin'in direkt böyle dümdüz bir yoldan giderek, ilerleyerek 1 milyon dolar olacağına çok güzel inandırmışlardı. Bu algıda her yerde böyle haberleri falan pompalamışlardı. 2017 yılında bile yani hatırlarsınız. Dostlar bu yolda inanın Bitcoin daha çok sert şekilde düşecek de çıkacak da. Benim bir önceki videoda hani Bitcoin sert şekilde düştükten sonra bazı arkadaşlar enerjimi sorgulamış. Hani Eren işte Bitcoin düştü sen hala çok enerji, çok neşelisin diye. Ne yapalım abi? Yani bu noktada ben de şunu söyleyeyim. Ne yapalım yani, karalar mı bağlayalım abi? Bu filmi biz ilk defa görmüyoruz ki, çok defa gördük. Göre göre de herhalde alışıyorsun bir noktada. Siz de alışacaksınız. Hatta gülüp bile geçeceksiniz. Tabi alışmak, gülüp geçmek kesinlikle rehavete kapılmak olarak da algılanmasın. Stratejimizi kurup sürekli tetikte de olmamız gerekiyor. O başka bir mevzu. Dostlar vallahi şurada biz bize muhabbet ediyoruz ve sizin de bu muhabbete yorumlarda katılmanızı isteyerek şunları da söyleyebilirim. Bitcoin'in 100.000 dolar olması durumunda evet Amerika'dan sert yasaklar gelebilir. Doların hakimiyetini 10 yıllar boyunca daha devam ettirebilmek için. Evet belki çok sıkışırsa Amerika devleti destekli doların kripto para versiyonunu da çıkarabilirler. Bitcoin'i boş verin, bunu kullanın diyebilirler ama Bitcoin bitmez. Bitemez. Amerika içinde de bitmez. Sadece ne olur? Sadece merdiven altına iner. Bakın İran'da kripto paralar yasaklandığında aynen bu oldu. Peki bizim bildiğimizi Amerika bilmiyor mu? Elbette biliyor abi. Nasıl Bitcoin'e kalıcı şekilde zarar verebilirler onu da ben söyleyeyim. Bakın Amerika kendi gücünü kullanarak fiyatını tepetaklak etmeye çalışabilir, zarar vermeye çalışabilir. Zaten uzun vadede ben Bitcoin'e inanılmaz şekilde inansam da eğri oturup doğru da konuşmak ve olası senaryoları masaya bam bam yatırmak lazım. Yani altı boş Bitcoin güzellemeleri yapmayalım abi. Ben buna çok karşıyım. Hani şu an çok zor ama Bitcoin hemen değil ama yavaş yavaş 10 dolara kadar düşse ve yıllarca orada kalsa Bitcoin'in üzerine yapılan tüm şovlar aynen o noktada son bulur. Zaten Bitcoin 2009'dan bu yana ne mücadelelerden geçti ama ben inanıyorum ki yolu mücadele dolu olmaya devam edecek ve bence yoluna da tam gaz devam edecek. Şimdi isterseniz dostlar gelin biraz da bir önceki videoda sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalışalım ve yorumlarınızı da okuyalım. Martin Musa demiş ki Bitcoin tişörtü çok cool duruyor Eren Caner demiş. Çok teşekkürler. 1993 adlı bir arkadaşımız demiş ki parasızlığın gözü kör olsun. Bu zamanlar köşeyi dönme zamanı. Şimdi alacağın en aşağı 4 yıl bekleyeceksin. Doğru olabilir.
Bıdı Bıdı demiş ki X-Large olanını alayım demiş. Herhalde Bitcoin tişörtünden bahsediyor. İbrahim Övünç demiş ki hapı yuttuk yemin ediyorum. Eren hocam bu çöküş uzun süre yatay devam eder mi ya da ayı sezonu geliyor mu yoksa demiş. Beni takip etmeye devam edin dostlar. Bununla ilgili güncellemeleri yeni videolarda paylaşacağım. Seyit Kara demiş ki Ledger mi o? Evet, Ledger da vermeye devam edeceğiz dostlar. Takip etmeye devam edin. Yeni sürprizler, yeni hediyeler gelecek. Ceza sahası da diyor ki benim tişörte imza atma diye böyle bir güzel bir espri yapmış. Süleyman diyor ki 1800 dolardan Bitcoin alınabiliyor mu? Bu kadar aşağı Bitcoin'i düşüren hızlı satışlar mı oluyor? Evet, böyle durumlar oluyor. Bazen oluyor. Ben bununla ilgili zaten önceden sizi uyarmıştım. Yani söylemiştim. İşte Telegram'da falan da paylaşmıştım. Bu kadar serti belki olmadı önceden ama benzer şeyler oldu. Yani Bitcoin işte 6000 dolarken anlık olarak 3000-3500 dolarlara düştüğü olmuştu. Deniz Yılmaz demiş ki sen de olmasan kafamız allak bullak olacak. Zihnimizi açıyorsun. Teşekkürler demiş. Asıl ben teşekkür ederim. Aydın Alkan diyor ki piyasayı fena silkelediler. Paralar uçtu, eridi gitti demiş. Kenan Yayla da aslında güzel bir yorumda bulunmuş Kenan Yayla. Craig Wright'ın bu kadar Bitcoin'i kendi kasasından vermemek için ek süre isteyerek piyasayı manipüle etmek suretiyle buradan toplamaya çalışabileceği yalnız benim mi aklıma geliyor acaba demiş. Bir önceki videoda bahsettiğim Ekim ayında olası 500.000 Bitcoin satışından bahsediyor dostlar. Güzel ve mantıklı bir yorum olmuş. Şimdi günün bonus bilgisini verelim. Bu sefer konu başka bir şey. Dostlar Vietnam'da Son Doong adında bir dünyanın en büyük mağarası var. Daha doğrusu burası devasa büyüklükte bir yeraltı şehriymiş biliyor musunuz? 139 kilometre uzunluğunda olduğu tahmin ediliyor ve üstelik bu mağaranın içinde kendine ait plajları, dağları, nehirleri, iklimi varmış. İçerisinde keşfedilmemiş hayvan türleri olduğu bile söyleniyor dostlar. Ben öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Sizle de paylaşmak istedim. İlgilenirseniz bakın internetten, adı Son Doong mağarası. Dostlar bir bölümün daha sonuna geldik. Hoşça kalın, Kripto Sözlük'te kalın. Daha sıcak bir iletişim için Telegram kanalımı ve grubuma katılmayı da unutmayın. Linkleri bu videonun hemen altında var.